Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni imajımı beğendiniz mi? Saç sakal birbirine girdi. Yaklaşık bir aydır saçlarıma dokunmuyorum. Aynı zamanda da biliyorsunuz ben saça keratin işlemi yapıyordum. Keratin işlemi de yapmıyorum. Şu an uzun zamandır benim kanalımda ilk defa beni bu şekilde görüyorsunuz. Biraz ara vermek istedim. Şu keratini zaten uzun zamandır yapmıyorum. Yaklaşık 3-4 ay oldu. Zaten yeni işten geldim, spora gittim falan. Şu anda acayip yorgunum arkadaşlar. Uykusuzum. Yarın da New York'a gideceğim. New York'ta da biliyorsunuz yürüme videosu çekeceğimden bahsetmiştim sizlere. Onun için gittim, alışveriş yaptım. Çok güzel 2 tane kıyafet aldım. Onları da zaten New York vlogunda umarım sizlere çekebilirim. Dediğim gibi yarın uçağım var. Onu atlayacağız, gideceğiz. Ama yürüme videosunda tabii ki bu şekilde gözükmek istemiyorum. O yüzden biraz sonra berberim Kaan gelecek. Sizleri zaten Kaan'la tanıştırmıştım. Saç sakal keseceğiz tabii ki. Yani bu şekilde Şirin Baba gibi gitmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi sizlere saçlarımı şöyle bir 360 göstereyim. Benim saçın asıl gerçek hali bu. Şöyle baktığınız zaman yani tam kıvırcık gibi değil. Böyle biraz dalgalı ama uzayınca kıvırcıklığa doğru gidiyor. Zaten sakallar tam Volkan Demirel sakalları gibi oluyor. Kıvırcık çıkıyor, gür çıkıyor arkadaşlar. Sizlere daha öncesinde demiştim, hani testosteron kullanımından da bahsetmiştim. İşte ben onu kullandığımdan beri aslında sakallarım bayağı bir gürleşti. Tabii eskidendir kullandığımız için böyle şeyleri, yok kürüdür, testosterondur, odur budur, bu tarz şeyler sakalı, kılı her şekilde fışkırtıyor vücutta. Benim hatta sakallarımın buralarında böyle boşluklar vardı. Eski videolarıma bakarsanız şöyle bir 5-6 sene önceki videolarıma görürsünüz, sakallarım bayağı bir yoğun çıkmaya başladı. Vallahi onun dışında geçen bir tane story attım. Hatta havuzdan çıkıyordum. Story'de hatta şuraya koyarım. Bir ekran kaydını almışımdır illaki. Onu attıktan sonra çok fazla yorum geldi arkadaşlar. Abi ne oldu, saçların dökülmeye mi başladı, şöyle böyle. Tabii havuzdan çıktığınızda saçlar ıslak, bir de benim saçlarım dalgalı olduğu için böyle aralarda böyle boşluklar gözükmüş olabilir. Aslında saçlarım dökülmeye başladı mı, benim saçlarımda belli yerler var arkadaşlar. Onlar, yani ben kendimi bildim bileli bir tık saçların diğer yerlerine göre açıktı zaten. Ben onları sürekli saklıyordum. Ama o story'den sonra yazmışsınız abi saçların dökülmeye mi başladı diye. Yani 30 yaşına geldim aslında, baktığınız zaman benim babamın saçları zaten dökülüyor. Onun dışında ailede çok böyle saçları gür olan insan da yok. Ben yine iyi idare ettiğimi düşünüyorum açıkçası, ama yine tabii saçlarda biraz dökülmeler oluyor arkadaşlar. Hem gerek işte kullandığımız bu testosteron ilaçlarından, ondan bundan dolayı zaten sizlere söylemiştim, haftada 200 mg TRT ile devam ediyorum diye. O çok fazla etkilemiyordu ama işte zamanında kullandığımız belki steroidler etkilemiş olabilir. Ama onlara rağmen yine tabii bence saç işi abi genetik oluyor. O yüzden saçlarım şu an beni idare ediyor ama büyük ihtimal şöyle bir 4-5 sene sonunda hayatımız çok stresli geçmezse, yine böyle bir şekilde işlerimiz yürürse, yani hayatımdan stresi biraz uzaklaştırmaya onun için de çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten dünyada başınıza ne geliyorsa stresten geliyor. O yüzden benim tek amacım stressiz bir hayat yaşayabilmek. Onun için çabalıyorum aslında. İşte stres olduğu zaman böyle insanlar düşünüyor, kafasına eli gidiyor, kaşımaya başlıyor. Sürekli yaptığınız bu hareketler saç köklerinizi zedeliyor, saçlarınız dökülmeye başlıyor vesaire vesaire. Her şeyin başı stres abi, dikkat etmeniz lazım kendinize. Her neyse, şimdi Kaan gelecek dediğim gibi, şöyle saç sakalı biraz toparlamamız lazım. Bu şekilde New York'ta yürüyemem. Gerçi yürüsem de bilmiyorum, siz beğendiniz mi böyle saç sakalı bu şekilde? Yorumlarda bir yazın bakalım. Biraz farklı oldu, fena da olmadı. Ben hayatımda ilk defa sakalımı bu şekilde uzattım arkadaşlar. Onun öncesinde bu kadar uzatmamıştım. Dediğim gibi yorumlarda yazın bakayım, beğendiyseniz belki sakalı bu şekilde birazcık daha uzatırız. Ama onun dışında benim tarzım değil. Ben biraz daha böyle clean gözükmeyi seviyorum arkadaşlar. Özellikle yeni tıraş sonrası bence çok daha güzel oluyor. Saçlar da tabii uzadı. Dediğim gibi hiç keratin işlemi yapmadığımdan dolayı benim gerçek saçım bu abi. Ama keratin işlemi de saç döküyor mu diye sorarsanız, biliyorsunuz ben neredeyse yani 8 senedir falan keratin işlemi yapıyorum. Bir sürü marka denedim. Bazı markalar saçınıza zarar veriyor, yakıyor. Daha kaliteli markalar kullanıyorsunuz. Birazcık daha fazla para veriyorsunuz mesela. Daha kaliteli markalar kullandığınız zaman o zararı daha az görüyorsunuz. Yani ben de çok zararını görmedim ama eskiden Türkiye'de Glad diye bir marka vardı. Eğer hatırlayanlar varsa, şöyle 10 sene önce falan çok popülerdi. O mesela saçın anasını ağlatıyormuş. Ben öyle şeyleri kullanmadım hiçbir şekilde. Benim kullandıklarım genelde keratin düzleştiriciler oluyordu arkadaşlar. Hatta sonrasında da keratin işleminin sonrasında saçlarınıza besleyici kremler sürüp bekleyip sonra duruluyorsunuz. Bunların sistemleri var, setleri var. Yani ben bunları da kullanıyorum biliyorsunuz.
Ama çok etkilediğini söyleyebilir miyiz? Bence saçlar tabii birazcık belki seyreltmiş olabilir ama onun dışında abi bu iş bence genetiğe bakıyor. Her neyse, şimdi Kaan geldiği zaman soracağım bakalım. Bir de benim saç tıraşımı merak ediyorsunuz. Saçları nasıl kesiyorsun diyorsunuz. Saç tıraşımı Kaan anlatacak sizlere. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ben şimdi size hepsini anlatamam. Onun dışında böyle kamerayla çekerken de zor oluyor. Kendi kendimi de tıraş edecek halim yok arkadaşlar. O yüzden adam akıllı saç tıraşı olacağız. Yarın New York'a bir gidelim. New York'tan sonra da başka yerlere gitme planım var. Mesela Nashville'e gideceğiz. Cowboy şapkamı takacağım. Cowboy outfitimi giyeceğim. Birazcık da Nashville'de yürüyeceğiz. Tabi buralara gitmeden önce abi dediğim gibi güzel bir saç tıraşı olmak gerekiyor. Bir de Amerika'da gerçekten berber bulmak zor arkadaşlar. Yani ben şu ana kadar 3-4 tane berber değiştirdim Amerika'da. Bir tane Venezuelalı çocuk vardı. O gerçekten saçları güzel kesiyordu ama onun sonrasında Kaan'la tanıştık. Tabii Kaan'la tanıştıktan sonra saç tıraşım, saç sakalım falan level atladı. Adam cidden güzel kesiyor yani. Kendisi de zaten İzmir'de bu işi yıllardır yaptığı için tam benim ne istediğimi gerçekten biliyor. Size Kaan daha detaylı olarak anlatacak zaten arkadaşlar. Bu arada eve grill aldım. Size grillimi göstereyim hemen şöyle. Artık Airfryer'da kuru kuru yemek istemiyorum. Ara sıra arkadaşlarımız geliyor, o geliyor, bu geliyor. Misafirlerimiz oluyor. Geldiği zaman da abi grill yapalım. Şöyle üstünü açıyorum. Vallahi gaz kaçırıyordu. Bakın şurada da tüp var. Gaz kaçırıyordu ama bir şekilde sorunu çözdük. Kabloyu falan değiştirdik. Artık grill yapabileceğim. Belki bu grillin başında da video çekeriz. Güzel antrenman sonrası bol proteinli bir öğün hazırlarız. Sonrasında da sizlere belki soru cevap videosu çekebiliriz. Nasıl olur? Bence güzel olur. Böyle bir video gelsin derseniz yine yorum kısmına yazın arkadaşlar. Baksana kafama geliyor ampuller. Ampullerin yarısı gitti, yarısı gitmedi. Bakın burada bir yarısı duruyor. Hemen şöyle karşıya çevireyim. Diğer yarıda da yere düştü arkadaşlar. Benim kediler dışarıda takılıyor tabii. Sizlere geçen söylemiştim şezlongları aldım diye. Ara sıra buraya oturuyorum, güneşleniyorum. Ama sizlere bahsetmiş olduğum kablolar burada. Mesela bunlar yerinden çıktı. Şöyle. Duman Reis ne yapıyorsun? Bakın gördünüz mü? Burada bantlarla biz yapıştırmıştık şöyle bir. Bu bantlar nereden çıktı biliyorsunuz mu? Bakın şuradan çıktı. Buradan buraya uzanıyordu. Ama burada biliyorsunuz Orlando'da çok fazla kasırga oluyor. O oluyor, bu oluyor. Bu tarz şeyler sürekli çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten evin mi var, derdin mi var derlerdi. Ben inanmazdım. Evde yaşamak masraflı oluyor arkadaşlar. Böyle apartmanda yaşarsanız bunları hissetmiyorsunuz. Biraz videoyu uzatıyorum ama yani Amerika'daki yaşantımdan da bahsetmek lazım. Şimdi evi aldığımdan beri çatıyı değiştirdik, AC'yi değiştirdik. Yani milyon tane sorun oldu. İşte kirada kaldığınız zaman bunları apartman yönetimi karşılıyor. Size bunlar çok dokunmuyor. Aynı zamanda sadece kiranızı verip geçiyorsunuz. Ama ev sahibi olduğunuz zaman gerçekten bu tarz şeyler başınızı yoruyor. Bir de ben artık tek başıma yaşadığım için biliyorsunuz. Hani masrafları hepsi kendi cebimden çıkıyor. Roommate şeklinde yaşamıyorum. Zaten onları sizlere göstermiştim. Onun dışında kilo verdim arkadaşlar. İşten, güçten, stresten gerçekten yani hayat yoğun geçiyor benim için. Bilmiyorum sizin Türkiye'de hayatınız nasıl geçiyor ama hem biraz saç sakalı o yüzden de uzatmak istedim. Hem böyle Kaan geldiği zaman böyle adama kalıp olarak hem saçı hem sakalı teslim edip güzel bir şekil yapsın diye. Aynı zamanda çok fazla vaktim de olmadı. Tabii sakallarımı falan düzelttim. Buralarda kıllar çıkıyor biliyorsunuz. Buradaki kılları alıyoruz. Şuraları temizliyoruz. Kaşlarımızı alıyoruz falan. Tabii kendimize bakım yapabildiğimiz kadar yapıyoruz ama hani bir berber gibi onun gözüyle saç tıraşı olamıyoruz kesinlikle. Neyse arkadaşlar dediğim gibi 4-5 kilo verdim açıkçası. Şu an tekrar formumu korumaya çalışıyorum ama gerçekten çok temiz besleniyorum. Hani kilo verdim derken çok fazla kas kilosu vermedim. Çok fazla yağ attım vücuttan. Kas kütlemi de korumaya çalıştım. Aynı zamanda biraz da testosteron kullandığımız için de kas kütlesini biraz daha korumanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Neyse şimdi dediğim gibi Kaan gelsin size benim bir saç tıraşımı anlatsın. Sakallarımı falan nasıl kesiyor size bir bilgi versin. Aranızda kendi saç sakallarını benim gibi kestirmek isteyenler varsa bu videoyu berberine gösterir. Belki berberi bu videoyu izler. Aa şöyle kesiyormuş böyle kesiyormuş deyip bizden birkaç taktik öğrenir. Siz de uygularsınız. Bu arada şunu çok anlamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin ama ben ne zaman kilo versem yani böyle hayatımda bazı işler çok iyi gitmese birazcık daha işlerim kötüleşse falan hani insanlar onun hakkında yorumlar yapıyor. Saç dökülmesi olabilir ya da hayatında işle alakalı bir şeyler olabilir. Hani insanlardan birçok yorum geliyor ama hayatımla alakalı bir şey yaptığım zaman mesela evimizi yeniledik.
Hani güzel bir masraf yaptım, kendi hayat standartlarımı yükseltmeye çalıştım vesaire. Hani güzel şeyler oldu, atıyorum, ya da kilo aldığım zaman birazcık daha spora ağırlık verdiğimde, kaslarımı daha şekilli hale soktuğumda, formumu düzelttiğimde insanlar mesela çok mesaj atmıyor. Ama ne zaman düşseniz, ne zaman böyle sizin başınıza bir şey gelse aslında insanlar o zaman sizleri yoklamaya başlıyor. Yani her şey güzel giderken, her şeyi iyileştirirken, hayatınız iyi gittiğinde bunu insanlarla paylaştığınızda insanlar size tepki vermiyor. Ama bazı şeyler kötü gittiğinde ya da kötü gittiğini insanlar hissettiğinde size yazmaya başlıyor. Bu biraz benim ilgincime gitti. Sizin de başınıza böyle şeyler geliyor mu? Merak ediyorum. Şimdi videoda sizlere anlattım. Burada da kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sizlere demiştim ya, şu kısımlarda kıllar çıkıyor. Buraların alınması gerekiyor. Kaşlarımızın düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında bıyıklar uzuyor. Şu bıyıkların aynı seviyede kesilmesi gerekiyor. Şu kısımda çıkan istenmeyen tüylerin alınması gerekiyor tarzında size bazı detaylar verdim. Bunları merak ediyorsanız sizlere bir video daha çekebilirim. Yine böyle sakalları uzatırım abi. Bu sefer bayağı kirli uzatırım. Buraları falan böyle çok bakımsız, mağara adamı gibi bir adam olurum. Sonrasında hep beraber geliriz abi, buraya otururuz. Sizlere komple yaptığım sakal ve yüz bakımımı gösteririm. Böyle bir şey isterseniz yorum kısmına yazın. Bende bütün her şey var zaten burada. Açarız, gösteririz. Zaten çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Yani bir jilet alıyorsunuz, bir makine alıyorsunuz. Makinenin numaralarını alıyorsunuz. Numaralara göre kesimler yapıyorsunuz. Evde çok rahat yapabilirsiniz. Benim kendi yaptığım bir rutinim var. O rutini sizlere gösterebilirim. Ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın. Evet, sandalyemize oturduk. Kaan geldi abi. Nasılsın? Teşekkürler. Sağ ol, sen nasılsın? İyidir ben de. Beni biraz mağara adamı gibi gördüm bugün ama. Evet, bugün çok farklı geldin gözüme. Ama sıkıntı yok, bizim işimiz. Senin için sakalları uzattım, saçları uzattım. Vallahi komple sendeyim abi. Bugünkü videomda neyi konuşuyorum biliyor musun? Saç dökülmesi, plus, saç sakal kesimi, saçlarımı nasıl kesiyorum falan. Zaten daha önce seninle çekmiştik. Ben şimdi New York'a gideceğim yarın. New York senin en sevdiğin şehir, biliyorum. Şu New York anılarını bir anlatsana, bize bir duyalım ya. Ya ben çok fazla New York hayranı bir insandım. Yani New York, hani filmlerde falan hep görüyorsunuz, hani New York şöyle, New York böyle, işte hayal olarak bir düşündüğünüz zaman çok farklı bir yer bekliyorsunuz. Ben gittim. Yani New York bu kadar kötü bir yer olduğunu ben hiç düşünmemiştim. Hani biraz seversin, hani biraz böyle hoşuna gider. Hiçbir yanı yok. Hiçbir yanı yok. Sadece yüksek bina görüyorsun, Amerika'da olmayan farklı bir şey. Aynı zamanda ben yılbaşında gitmiştim. Ve yılbaşında gittiğim çok pişman oldum. Affedersiniz, tuvalet yapacak bir yer yok yani. Tuvalete giremiyorsun. Millet dışarıda işiyor yerlere. Nereye kötü bir şey. Nereye yani. Sıcaklar diye video var ya. Aynen onun gibi bir şey yani, çok kötü. Abi New York çok büyük bir yer. New York çok pis bir yer bu arada. Çok. Dediklerin doğru ama New York'un işte vibe'ı var. Yüksek binalar, Evet, onlar Times bunlar. Square falan, hani bu tarz yerler. Bir de modanın döndüğü bir yer. Baktığın zaman. Tek sevdiğim yanı şu oldu. Bu yürüyüş yerinin Central Park var ya. Central Park'ta alacaksın sevgilini abi. 2 tane kahve alacaksın, yürüyeceksin. Başka hiçbir şey yok. Evet. Bak, net yani. Evet. Benim New York'ta sevdiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Giyinme. İnsanlar gerçekten çok güzel giyiniyor. Şimdi Florida burası sıcak yer, yazlık yer. Burada adam terliğini alıyor, şortmanını alıyor, şortunu alıyor, dışarı çıkıyor. Evet. Ama New York'ta gerçekten insanlar giyinmeyi biliyor. O yüzden benim yaptığım yürüme videolarında yani en fazla zorlandığım yerlerden bir tanesi hani Kaliforniya, LA tarafıydı. Zaten video atamadım bile orada. Hani ortam müsait değildi, yürüme alanları yok, çok çoluk çocuk var yani böyle. Gece hayatı zaten ayrı bir olay. LA'de hiç böyle istediğim gibi değildi. O yüzden LA'de elim boş dönmüştüm hatta. Ama New York'ta gerçekten yani insanlar, herkes güzel giyiniyor. Herkes güzel gözüküyor. Tabii herkes dediğim böyle belli başlı sokaklar yani. Çünkü atıyorum Manhattan'dan uzaklaştıkça sokaklar biraz daha kirlileşmeye başlıyor vesaire vesaire. Ben 5. caddeyi yürüyorum. Ara sıra Times Square kısmına giriyorum ya da Soho kısmına gidiyorum. Ben o alanlarda dolaşıyorum. Ve gerçekten kızlar olsun erkekler olsun çok güzel giyiniyorlar. O yüzden ben çok sırıtmıyorum bazen. Normalde ben 1 saat yürüyorum. 1 saatte bana 3-4 tane video çıkıyor arkadaşlar. Ama orada yürüdüğüm zaman değişiyor. Turistler olduğu zaman birazcık daha fazla oluyor. Ya da yoğun saate göre değişiyor. Ama New York çok canlı bir yer. Bence dünyanın başkenti New York arkadaşlar. Çok fazla insan yaşıyor. Ve Kaan'ın da dediği gibi New York'a gittiğiniz zaman, ilk gittiğinizde Amerika'dasın var ya, böyle Green Card Hüseyin. Amerika'dasın diyorlar ya, işte tam orası abi. Sen nasıl, öyle hissetmedin mi ilk gittiğinde? Evet, Amerika'da hissediyorsun, çok doğru, ama işte Amerika'da düşündüğün yer gibi olmuyor. Hani New York'a çok gitmek istiyorsun, New York diyorsun ki hani şöyledir böyledir. Tahmin olarak gittiğin zaman çok farklı bir yer oluyor ama araştırırsan biraz daha anlarsın dediğimi. Evet, evet. Bir de sen yılbaşında gittin, ben yılbaşında hiç gitmedim. Asla gitmem oraya yılbaşında.
Arkadaşlar kışın New York'a ben hiç gitmedim. Size anlattığım şeyler yaz için geçerli. Kaan sağ olsun kışın gidip bize deneyimledi. Aynen. Benim de gitmeme gerek kalmadı şu an onun deneyimlerinden sonra. En azından bana güvenli. Yarın uçak var 6'da, bakalım biz de gideceğiz. Akşam oradayız. Şimdi abi giderken de dedik saçımızı sakalımızı biraz düzeltelim. Mağara adamı gibi gitmeyelim. Zaten biliyorsunuz saç sakal benim Kaan'a emanet. Zaten uzun zamandır saçlarımı kesiyor. Bugün ne yapacağız abi? Bize bir anlat bakalım. Ben normalde Okan'ın saçlarını kıvırcık kullanması taraftarıyım. Yani bu saçları kıvır kıvır yapıp hafiften yanlardan yukarı doğru kademeli kısaltarak buraları daha güzel bir şekilde model çıkartabiliriz diye düşündüğüm için hep Okan'a bunu söylüyorum. Ama Okan çok fazla kıvırcık sevmiyor. Hatta biliyorsunuz ki saçları düzleştiriyor aktif olarak. Düzleştiriyordu. Evet. Ta ki kısa model yapana kadar. Aynen. Şu an kısa model. Bu arada yapmıyorum. Şu anda evet. Şu anda kısa model yaptığımız için çok fazla yapmıyor artık. Çünkü gerek duymuyor. Saçı düzleştirebiliyor kolayca. Benim önerim hala daha şunu söylüyorum. Ben buradan itibaren biraz daha kısaltıp, geri tarafları biraz daha kısaltıp, ön taraflara doğru bir tık daha öne doğru taraması taraftarıyım. Çünkü boyu uzun ve fiziken bu saçı kaldırabilecek kapasitede bir insan. Yanları bir tık daha böyle kısa yapıp yukarı kadar çıkıp böyle sıfır yapmak yerine, zaten onu yapmıyoruz zaten asla da, buradaki insanlar bunu yapıyor. Daha önce senin böyle bir tıraşını görmüştüm, çok kötüydü. Evet. Buraları biraz daha inceden sıfırdan yukarı, fade dediğimiz modelden yukarı doğru çıkarak mid fade yapıyoruz. Yani orta taraftan biraz daha saçın orta yan kısmından sıfırlayarak yukarı doğru katlı çıkıyoruz. Her zaman dediğim gibi şuraları çok fazla kıvırcık olmasını istemediğim veya sevmediğim için normal düz kısaltarak bırakıyoruz ve önde zaten şöyle tarayarak bırakıyor. Peki benim saç dökülmesi var mı abi? Şöyle baktığın zaman saça diyor musun? Saç dökülmem başlamış, şunu kullan, bunu kullan diyebileceğim bir olay var mı? Bunu daha önce konuştuk. Ben saçın döküldüğüne hala da o tarafta değilim ya. Saçın dökülmüyor. Çünkü saç dökülmesinde şöyle yaptığınız zaman saçınıza bir 10 tane tel geliyorsa dökülüyordur. Ama burada hiçbir şekilde sıkıntı yok. Duştayken zaten onu da daha iyi bilirsin. Ama yine buralardan tarayarak, sen şuraya takıntılısın. Evet. Biliyorum. Şu kısmı takıntılısın ve bu saç kısım ben burayı kapatabiliyorum. Zaten daha önce sana anlatmıştım bunu. Evet. Yandan bu şekilde tarayarak burası kapanabiliyor. Şu kısmı aşağı tarıyorsunuz. Tarayarak yani. Şu şekilde atarak burasının, şu anda ışık çok vurduğu için çok fazla belli oluyor. Normalde bu kadar değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kısımları şöyle ayırarak daha fade, daha temiz geçişler yapabiliyoruz. Ve bu kısımda ön taraflarda da saçın yoğunluğunu öne vererek, saçı böyle kaldırarak kullanabileceği rahat bir model oluyor. Sakallarda da aşağı doğru fade yapıyoruz, sıfırlayarak bu taraftan. Ve jawline ortaya çıkartarak güzel bir geçiş sakal yapıyoruz. Kısadan uzuna doğru. Çok güzel oluyor bu arada harbi. Evet. O jawline muhabbeti çok gözüküyor arkadaşlar. Şu kısımlar dediğin gibi böyle kısadan uzuna doğru çok da hoş duruyor. Bence moda herkes öyle kestiriyor sanki sakallarını. Ya o kadar değil ama evet. Yani çok fazla belli olmasını isteyen de var. Olmasını istemeyen de var. Değişik. Evet. Yani ben o kadar saç sakal oldum. Bence en yakışan sakal modeli ve saç modeli şu ana kadar buydu arkadaşlar. Yani ben milyon defa saçlarımı farklı berbere de kestirdim. Ettim, hani sadece Kaan için demiyorum. Bence siz de yani bir deneyin. Nasıl duracak? Saçlarınıza farklı modelleri görün. İçinize sindi mi, sinmedi mi? Çevrenizdeki insanlara sorun ya da onlar sizlere söylüyorsa daha iyi olur tabii. Ben de yani milyon tane model denedik. Daha sonrasında Kaan şöyle yapalım, böyle yapalım dedi. Ve bence bana uyan bir modeli bulduk. Hatta şimdi yeni bir önerim vardı abi senin. Daha kısa keselim diyorsun. Evet. Nasıl yapacağız mesela şimdi onu da yaparsak? Şuradan 6 numara ya da 8 numara tarzı bir kısa modelle yaparak şu kısımda sadece korkutuyor beni. Biraz daha saçın yıpranmışlığından dolayı buralar biraz ince telli, tamam mı? Hani çünkü neden diyelim? Daha önce çok fazla yaptığın için düzleştirme hep buralar yanmış. Saç yanmış olarak kabul edilir. Yani şu saç yanmış saç. O yüzden bunun dibinden almak en mantıklısı. Tekrar kök çıkarsın. Tekrar uzasın. Ve daha iyi bir model gözükebilir. Çünkü bu taraflarla buraya baktığınız zaman çok fazla fark var. Şu yanmış saçı şöyle yakından çekersem görebilirsiniz arkadaşlar. Saç yıpranmış burada. Ve ben bunların gitmesini istiyorum. Yani benim daha iyi olabilecek bir model olarak tasarladığım kafamda şu. Buraları biraz daha kısa yapıp yine burayı biraz daha bombeli bırakıp ön tarafları da aşağı veya hatta yana doğru kullanma modelini çok daha yakışacağını düşünüyorum. Bir sonraki tıraşta, yani bundan sonraki, şimdi gideceği için çok fazla garanti almak istiyor kendine. Onu da anlıyorum. Evet. Bana güveni tam, onu çok eminim. Bana güveni tam ama çekeceği için video, kendinde daha iyi durmasını istediği için bir model istiyor. Ama yapacağız onu. Evet, onu da net. Aynen. Onu net yapalım. Ön tarafları da dediğim gibi yine aynı şekilde kısaltırız buraları. Hafiften ister öne doğru kullanırsın, istersen yine bu şekilde yana doğru çok fazla dikmeden
kullanabilirsin. Evet, biz şimdi tıraşa başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördünüz zaten saçı. Bir 45 dakika sonra bakalım nasıl gözükecek, hep birlikte görelim. Saç kesimi bitti arkadaşlar. 10 numara oldu. Şu fade'e bakar mısınız? Bir önceki fade'e bakın. Bir de şimdiki fade'e bakın. Bir sakallara bakın. Abi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yine her zamanki gibi. Hatta sana vereyim, sen daha rahat gösterirsin arkasını falan da. Arkadaşlar fade'imizi bitirdik. Bu kısım zaten dediğim gibi mid fade aldık. Ortadan kısalttık. Ortadan yaptık. Şu şekilde. Zaten Okan'ın modeli belli. Sadece biz biraz daha ufak dokunuşlarla güzel bir fade ve güzel bir tarama şekliyle saçı ve sakal çok güzel şekilde yaptık. Sizin yorumlarınız nedir? Onları da bir benim için değerli sizin söylediklerinizde. Bu arada saçlarım kıvırcık normalde benim arkadaşlar ama böyle 2 haftada ben kestiriyorum Kaan'a. O yüzden çok kıvırcık olduğu belli olmuyor. Yine düz şekilde devam ediyor aslında ama biraz daha kısa kestiriyorum bu sefer. Bir de 2 haftada bir sürekli saçlarınızı kestirdiğiniz zaman o saçlarınız daha düzenli gözüküyor. Buradaki fade kaybolmuyor mesela. Sürekli fade'li geziyorsunuz. Sakal tıraşınız da güzel oluyor. O yüzden artık ben ne yapıyordum eskiden? Ayda bir saçları kestiriyordum. Saçları düzleştiriyordum. İşte bunu yapmak yerine birazcık saçları da bir de yıpratıyorsun sürekli. Düzleştir. İster istemez yıpranıyor. Onun yerine 2 haftada bir kestirdiğiniz zaman hem daha sağlıklı uzuyor saçlarınız. Hem de yani 1 saat düzleştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu arada normalde Okan'ın saçlarını kesmeden önce bir aylık falan olması lazım. Son dönemde kesemedi çünkü. Aynen. Şimdi gideceği için bir ay olmuştu. Ve gayet farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Fade olarak, geçişler olarak harika oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere biraz kıvırcık saça nasıl döndüm, saç düzleştirme işlemini nasıl bıraktım. Bir de biliyorsunuz saç dökülme muhabbetinde en son paylaştığım Instagram'da bayağı bir yorum gelmişti. Ona değinmek istedik. Hem ben anlatmaya çalıştım hem Kaan anlatmaya çalıştı. Yani şu an öyle bir problemim yok gibi gözüküyor. Ama belki ilerleyen yıllarda olabilir mi? Hiç belli olmaz, olabilir. Ama bakalım, onu yıllar gösterecek bize. Ben saç tıraşımı çok beğendim. Bence New York'a hazırım. Güzel tepkiler alacağımızı düşünüyorum. Bakalım yarın gittiğimiz zaman video çekmeye var ya. Baksana şurası iyice V şeklinde oldu ya. Bu arada kilo verdim arkadaşlar. Hem kilo verdim hem de tabii Kaan'ın da bu jawline'ı belli etme bir taktiği var. Dedim ya burasını daha kısa kesiyor diye. Bakın şu şekilde harbi bak V şekli çıkıyor. İstediğim şekil. Biraz da bizim sakızın da tabii her gün 3-4 tane çiğneyince onun da etkisi var. Bir de kilo verdim arkadaşlar. 3-4 kilo verdim. 10 numara oldu. Hadi bakalım. Yarın göreceğiz abi. Abi eline sağlık. Rica ederim. Tatlı olsun. Eyvallah. Bakalım sayende bir tepkiler almaya çalışacağız yarın. Umarım Çok şansımız net şu an yaver görüyorum gider. orayı ya. Orayı görüyorum yani. Arkadaşlar ilerleyen videolarda görüşürüz. Bu arada berberim. Kaan'a ulaşmak isterseniz Instagram'a aşağıda kendisine ulaşın. Florida bölgesinde, Orlando bölgesinde. Miami'ye bile gidiyorsun herhalde. Her yerdeyim aynen. Adam her yerde. Ulaşın gelsin evinize. Kaliforniya falan da yakın. Bu şekilde güzel kesimler sizlerin olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.